Merhabalar yaylar, yükselen burcu yay sevgili dostlar. 6 ve 12 Ocak haftasındayız. Peki bu hafta Mars artık Yengeç burcuna geçiyor. Pazartesi günü itibariyle retro Mars 24 Şubat'a kadar retro sürecek. Peki bu yaylara ne getirecek? Hangi alanla en çok mücadele edeceksiniz ya da uğraşmanız gerekecek? Kazançlar da sağlayacaksınız bu arada. Çünkü bu alanda en son 2007 yılında Mars Yengeç Burcu'nun 12. ayında bu arada 2007'nin retro yapmış. 2007 yılı belki biraz belirleyici sonuçlar getirebilir. Aynısı değil ama benzer şeyler getirecektir. Şimdi Mars Yengeç Burcu'na geçince yayların finans konuları. Finans dediğimde şöyle. Tüm resmi işlerdir bunlar. Bankalarla olan, devletle olan, devlet daireleriyle ilgili konular, işte vergiler, krediler, borçlar, paylaşılan kaynaklar, ortaklı işlerde, satın almalarda ve zaman zaman da hayatımızda krizler getirebilir. Ancak bu hafta yay burçlarının şöyle güzel bir etkileşim alıyorlar. Venüs balık burcunda ve onların evinde, işte aile içinde, yaşadıkları yerde, aile ilişkilerini çok tatlı etkileyen bir alanda ve ay sonuna kadar da aslında burada güzel ilerleyecek ve orada bir huzur, bir konfor, bir güzellik getirecek. Venüs nereden geçerse orayı hep güzelleştirir, evini güzelleştirebilir. Birlikte yaşadığın insanlarla aran daha iyi olabilir. Daha bir huzurlu olursunuz yani. Mars da buradan geçeceği için hani su elementi burada güzel bir etkileşim veriyor. İç huzurunuz da daha rahat olacaktır. Hani yaylara yarayan bir yerleşim bu. Peki bu hafta özellikle çocuklarıyla belki daha çok ilgilenecek yay burçları, flörtler, efendim aşk hayatıyla ilgili gelişmeler bekleyen özellikle yaylar varsa bu haftanın ilk yarısı size böyle enteresan, güzel, tatlı sürprizler getirebilir. Pazartesi, salı günü para piyasaları, finans piyasalarıyla eğer ilgileniyorsanız da işte bu saydığım Mars retrosunda dikkat edeceksiniz. Yatırımlarınıza dikkat edeceksiniz. Özellikle bu 2 günden bahsediyorum. Hafta ortası iş, sağlık gündemi çarşamba cuma arası oldukça yoğun gözüküyor. Ve bu alan hani biraz evdeki konularla da, ev halkıyla da ilgili belki bir temizlik, belki bir düzenleme söz konusu olabilir ama sağlığınıza, kişisel bakımınıza da özellikle de zaman ayıracağınız bir süreç. Ve cuma günden itibaren yayların biraz daha resmi, daha ciddi konular gündemine gelecek. Keyfi de olabilir ama eş, partner ilişkileri, ortak çalıştıkları kişiler, bu alanlar bu hafta çok aktif olabilir bu arada sevgili yaylar. Cuma gününe kadar çünkü Merkür yay burcunda ve burcunuzda ilerleyecek. Dolayısıyla Cuma gününden sonra yay burçları için özellikle cumartesi diyelim daha kararlı olacakları. Nerede? İşte bu ikili ilişkilerinizde. İş yaptığınız insanlarda, mesleki alanlarınızda, günlük işlerinizde, harcamalarınızda daha kontrollü, daha planlı hatta kazançlar yönünde de bazı gelişmeler elde edeceksiniz. Çünkü burası yeni ay ve dolunay fazının yaşandığı alan olacak. 31 Aralık'ta yaşadığımız yeni ay pazar günü itibariyle ayda dolunay fazına girecek artık 15 Ocak'ta çünkü bir yengeç dolunayı yaşayacağız. Bu yayların para aksında bu harcamalar olabilir. Harcama planlarını şimdi biraz daha yapılandırma zamanı olabilir. Bazı yaylar için bazı paylaşımlar söz konusu olacaktır finansla ilgili. Yine ödemeler veya krediler, mirasla ilgili, alım satımla ilgili işler, konular gündeminizde olabilir. Burada hak, hukuk, adalet, işte eşitlik kavramları öne çıkacaktır. Memnun olmadığınız bazı ya da aklınızda böyle içinizi çürüten bazı şeyler olabilir. Konu olarak karşı tarafla ilgili. Bunlar da aslında tam da pazar günü çok önemli bir transit başlıyor ve tüm değişken grupları etkilediği için yayları çok etkileyecek. Düğümler Başak ve Balık aksına geçiyor ve yayları çok etkileyecek bir 18 ay bekliyor. Eğer düğümleriniz varsa bu alanda güney ve kuzey düğümünüz ya da önemli gezegen yerleşmeniz varsa önümüzdeki 18 ay sizin için
kaderinizi etkileyecek, yolunuzu değiştirecek gelişmeler getirebilir efendim. Bu da yine pazar gününün etkilerinden bir tanesi olacağını söyleyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum herkese. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum efendim.